Sovyetlerin ücretsiz hizmetler dünyası. Sovyetlerde eğitim ve sağlık ücretsizdi. Bunu çoğumuz biliyoruz. Ama bu haklar yanında da Sovyet insanının hayatında günümüz koşullarında hayal bile edilemeyecek kadar çok sayıda ücretsiz hizmet vardı. Üstelik bu hizmetler sadece temel ihtiyaçları değil, insanın kültürel, sosyal hatta duygusal yaşamını da kapsıyordu. Sovyetler Birliği, toplumun her üyesinin yaşam hakkını, gelişim hakkını ve güvenliğini bir öncelik olarak görüyordu. Bunun için eğitim, sağlık ve barınma hizmetleri sadece ücretsiz değil, aynı zamanda devlet tarafından planlanmış bir hak olarak insanlara sunuluyordu. Ücretsiz eğitim konusu başlı başına bir haktı. Çünkü Sovyetler Birliği'nde her çocuk doğduğu andan itibaren devletin koruması altındaydı. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim ücretsizdi. Sağlık hizmetleri de çok ilerideydi, tam anlamıyla evrenseldi. Herkes yaşına, gelirine veya statüsüne bakılmaksızın ücretsiz muayene, ameliyat, doğum ve ilaç hizmetlerinden faydalanabiliyordu. Konut hakkından da bahsetmek gerekir. Barınma hakkı kapitalist ülkelerde olduğu gibi bir piyasa ürünü değil, temel bir insan hakkıydı. Sovyet yurttaşlarına ücretsiz ya da sembolik olan kira bedelleriyle ev tahsis edilirdi. Sovyet toplumu bireyin yalnız değil, toplumun parçası olduğunu her zaman vurgulardı. Bu anlayış özellikle çocuklara, gençlere ve ailelere sunulan ücretsiz hizmetlerde açıkça görülüyordu. Ücretsiz kreş ve anaokulları bu anlayışla ortaya çıkmıştı. Kadınların üretime katılımı teşvik edilirken çocukların bakımı da devletin sorumluluğu altındaydı. Her iş yerinin bir kreşi, birçok fabrikanın kendi anaokulu bulunuyordu. Ücretsiz çamaşırhaneler ve temizlik hizmetleri de insanların yaşamlarını oldukça kolaylaştırmıştı. Birçok şehirde toplu konutların zemin katlarında veya mahalle merkezlerinde ücretsiz kamu çamaşırhaneleri vardı. Gençler de unutulmamıştı. Gençlik kampları ve tatil evlerinin tamamı ücretsizdi. Bu kamplar sadece dinlenme yerleri değil, sosyalist dayanışmanın ve kolektif yaşamın birer okuluydu. Sovyet insanı için kültür bir lüks değil, insan olmanın doğal bir parçasıydı. Bu nedenle devlet, kültür ve spor alanlarında da çok geniş ücretsiz hizmetler sunuyordu. Kültür evleri ücretsiz bir şekilde insanlara hizmet verirdi. Her şehirde, kasabada, hatta köylerde bile bu kültür evleri vardı. Buralarda tiyatro toplulukları, halk dansı grupları, resim kursları, satranç kulüpleri vardı. Düzenli olarak film gösterimleri yapılırdı ve elbette tamamı ücretsizdi. İnsanlar burada sadece sanat izleyicisi değil, aynı zamanda sanatın üreticisi de olurlardı. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan sportif faaliyetler de ücretsiz hizmetler arasında yerini almıştı.